Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, malumunuz bugün tam da böyle cuma vakitlerinde karşımıza bir anda sürpriz bir gelişme çıkmıştı. Neydi o? Mekke Anlaşması. Mekke Anlaşması Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında bugün tam da böyle cuma vakitlerinde imzalanmıştı. Şimdi geldik en can alıcı kısma. Deniliyor ki anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı hükme bağlanmaktadır. İşte en can alıcı kısmı burası kıymetli dostlar. Yani biz daha öncesinde bu tür bir söylemi nerede görmüştük? NATO'da bileceğiniz üzere 6. madde vardı. Ne derdi o madde? İşte herhangi bir NATO üyesi bir ülkeye yapılan bir saldırı her NATO üyesi ülkeye yapılmış sayılır denilirdi. Daha sonrasında biz özellikle de Şuşa beyannamesinde Karabağ Harekatı sonrasında Azerbaycan'la Şuşa beyannamesini imzaladığımızda da yine aynı maddeler orada da vardı. Azerbaycan veyahut da Türkiye hangi birine bir saldırı gerçekleşirse o saldırı iki ülkeye yapılmış sayılır denilmekteydi Şuşa beyannamesinde. İşte bugün de kıymetli dostlar karşımıza bu Mekke Anlaşması çıktı. Zaten uzunca bir süredir, yaklaşık herhalde bir sene oldu. Bu mevzu tartışılmaktaydı. Üçlü ittifak sürekli konuşulmaktaydı. Artık bugün itibariyle, bugünü unutmayın, 7 Ağustos 2026 tarihi itibariyle bu konuşulan mevzu artık resmiyete bağlanmış oldu. Anlaşma metninin son kısmında ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi öngörülmektedir kısmı da vardı. Yani bu birliktelik sadece işte Pakistan'ın nükleeri veyahut da işte Suudilerin maddi gücü, bizim teknolojik gücümüz değil, aynı zamanda savunma sanayi işbirliğimizde giderek artacak denilmekteydi. Anlaşma dedik Mekke'de yapıldı. Niye Mekke'de kıymetli dostlar? Yani niye Riyad'da değil? Niye başkent Riyad'da değil, Suudi Arabistan'ın değil mi? Veyahut da niye bir cuma vakti? İşte bunların hepsi anlamasını bilene çok güzel mesaj. Kızım sana diyeyim, gelinim sen anla muhabbeti döndü. Bunların hiçbirisi rastlantı değildi. Bu anlaşmanın kimleri hedef aldığını da ben açıkça sizlere hiç böyle çekinmeden söyleyeyim. Birincisi İsrail. Bu anlaşmadan sonra kafayı kuma gömecek. Devamında Hindistan. Çünkü niye? Pakistan'la Türkiye'nin işbirliği bu anlaşmayla beraber ilk kez resmi bir tutanağa kaydedildi. Devamında Yunanistan. Yunanistan da bu anlaşmadan sonra ciddi büyük hazımsızlık yaşayacak gece uyurken. Kıymetli dostlar, bakıldığı zaman aslında bu üçlü ittifakın birleşmesi, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan'ın birleşmesi karşı taraftaki ittifakların da sıkılaşmasına sebep olacaktır. Buna şaşırmamak lazım. Yani mesela önümüzdeki günlerde, dönemlerde işte Hindistan, İsrail, Yunanistan bir araya gelip bu tarzda olmasa da ciddi bir anlaşma yaparsa da pek şaşırmamak gerek. Pek bir önemi var mı bizim için? Yok. Anlaşmadaki arka plan çok açık ve netti. Yıllardır bu konuşuluyor. Bir yıl oldu ya bu iddia ortaya atılalı. Pakistan nükleer bir güç. Bunun altını çizmek isterim. Devamında Suudi Arabistan. Maddi kaynaklardan bahsediyoruz. Bitmek tükenmek bilmeyen. Türkiye'nin son dönemde özellikle de değişen harp ortamlarındaki teknolojisinden daha fazla bahsetmeme gerek var mı? Yani önümüzdeki dönemlerin harp şekli ne ise Türkiye zaten Allah'ın izniyle en ileride yol göstermiyorum herkese. Şimdi kıymetli dostlar, bakıldığında gerçekten de yani win-win bir anlaşma. Herkes istediğini alacak bu anlaşmadan. Ayrıca Türk kaynaklar bu anlaşmanın sadece 3 ülkeyle sınırlı olmadığını, önümüzdeki dönemlerde başka ülkelerinde bu anlaşmaya katılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bakıldığı zaman sizlere sormak istiyorum. Hangi ülkeler katılabilir? Mesela ilk başta listenin birinci sırasında büyük ihtimalle Katar olacak. Devamında Azerbaycan, Mısır, Endonezya. Yani benim en azından yakın vadede tahminlerim bu şekilde. Şimdi bakıldığı zaman Endonezya'da muhteşem bir nüfus, insan gücü var. Şimdi bu güç bir şekilde değerlendirilmeli, anladınız mı? Madem ki biz bu ittifaka baş koyduk, madem ki İslam ittifakı dedik, kıymetli dostlar, dışarıda kalan olmamalı bana kalırsa. Yani şu eleştiriler de var tabii, işte efendim yok işte bu anlaşma NATO'yu tehlikeye mi atar veyahut da bizim başka yaptığımız anlaşmaları tehlikeye mi atar? Kıymetli dostlar, Türk kaynaklar diyor ki hiç telaşlanmaya gerek yok. Bu yapılan anlaşma bir savunma anlaşması.
Yani hiçbir bizim taraf olduğumuz anlaşma etkileyen bir şey yok burada diyor. Bu diyor eğer olur da bir gün diyor başımızlara düşerse diyor 3 ülke ortak olarak bir karar açıkladık. Kimin başı dardaysa onun yardımına koşacağız diyor. Yani mevzunun temelinde savunma var. Onu belirtmek isterim. Şimdi sizlere dedim ya savunma sanayi ortaklığı da olacak önümüzdeki dönemlerde diye. Mesela özellikle de Milli Muharip Uçak Kaan programına Suudi Arabistan'ın da katılabileceği bugün ciddi bayağı bir konuşuldu. Zaten Pakistan bileceğiniz üzere Milli Muharip Uçak Kaan programına destek veren Azerbaycan'la beraber 2-3 ülkeden bir tanesi. Özellikle de zaten Temel Kotil eski TUSAŞ Genel Müdürü kendisi bizzat söylemişti Pakistanlı mühendisler de çalışıyor. Pakistan'da da üretim altyapı çalışmaları devam ediyor diye. Yani kıymetli dostlar Suudi Arabistan'da Milli Muharip Uçak Kaan projesine katılabilir. Onu da belirtmek isterim. Şöyle de bir soru aklıma geldi. Madem ki böylesine ciddi bir anlaşmaya bugün imza attık 7 Ağustos 2026 tarihinde. Türkiye bu anlaşmadan nasıl kazanımlar elde edecek? Kendi açımızdan bakacak olduğumuzda şüphesiz kıymetli dostlar bu anlaşmada bakın Suudi Arabistan'ın parasını pulunu falan bir kenara koyun. Yani bir şekilde para mevzusu çözülür. Yani parayı Suudi Arabistan vermez. Bizim kendi ekonomimize Katar destek olur. Anladınız mı? Mevzu para değildi en başından beri. Ben mevzuda sürekli nükleer şemsiyenin peşinde olduğumuzu bu mevzu daha ilk ortaya atıldığı günden beridir tahmin ediyordum. Zaten karşımıza çıkan sonuçlar da bizleri yanıltmıyor. Para pulu bir kenara koyduğunuzda Türkiye'nin şüphesiz ki bu üçlü Mekke Anlaşması'ndaki en büyük kazancı kesinlikle ama kesinlikle nükleer şemsiye olmuştur. Bundan sonraki süreçte önüne gelen herkes öyle işte bizim nükleerimiz var oraya atarız şuraya sallarız deyip de Türkiye'ye ahkam kesemeyecek. Çünkü tapu gibi resmi anlaşma var. Biz ne diyoruz? Eğer ki Türkiye'nin başına bir şey gelirse Pakistan'ın nükleer şemsiyesi Türkiye'yi korur. Bunu açık bir şekilde bugün tüm dünyaya ilan ettik değil mi? İşte bence bugün Türkiye olarak bizim bu anlaşmadan en büyük kazancımız bu. Devamında tabii ki de müttefiklerimiz Türkiye'nin o eşsiz savunma sanayisinden kendi payına düşenleri fazlasıyla alacaklar. SİHA teknolojisi, devamında Milli Muharip Uçak Kaan 5. nesil uçak teknolojisi ve devamında 6. nesil konseptler. İşte Kızıl Elma, Anka 3, Hürjet, Milli Muharip Uçak Kaan bu konseptlerin hepsine aslında erişim imkanı tanındı bugün resmi olarak. Bu zaten tabii ki de şu vakte kadar hani tartışılacak ülkeler değildi. Sürekli ne zaman mevzusu açılsa bu ülkeler en başı çekerdi. Yani Pakistan'dan mı çekineceğiz? Suudi Arabistan. Bundan sonra kafasına göre hareket edemeyecek zaten. Birazcık bunun farkında olmakta yarar var bence. Devamında kıymetli dostlar İsrail'in özellikle de bu anlaşma sonrasında nasıl bir tepki vereceği, nasıl bir cevap vereceği oldukça merak edilesi bir konu. Şöyle bir İsrail basınına baktığımda tek vurgu yapmış oldukları konu yani Türkiye'nin nükleer şemsiyeye sahip olması. Bunlar rahattı ya. Dünyanın affedersiniz işte eşkıyası olmuşlar. Nükleer bizde var sizde olmayacak. İşte kaçak köçek nükleeri bir şekilde dünyaya entegre etmişler. Kimse ses çıkartmıyor İsrail'in elindeki nükleere. Sizde olmayacak. Yok öyle bir dünya dedi bugün Türk devlet aklı. Madem öyle o zaman böyle dedik. Ya tapu gibi de bir anlaşma çıktı karşımıza. Bakıldığı zaman zaten şimdi bu anlaşma da öyle bir günde oluşmuş bir anlaşma. Bu ittifak bir günde oluşmuş bir ittifak değil. Ya 1974'e gidelim Kıbrıs Barış Harekatı döneminde. Yine görmüş olduğunuz iki ülke Türkiye'ye destek vermedi mi abi? Verdi. İşte mesela Pakistan özellikle de askeri lojistik anlamında maddi olarak elinden geleni ardına koymadı. Devamında Suudiler ben hiç unutmam yani hatırlıyorum izlediğim belgesellerde 1,5 milyar dolarlık petrol yardımı yapmıştı. O bizim o jet yakıt sıkıntısı çektiğimiz zamanlarda. Tabii yani Kaddafi ile falan kıyaslanamaz onun verdiği destekle ama zaten Türkiye ne zaman zora düşse bu ülkeler Türkiye'nin yanındaydı. Bu anlaşmada bundan dolayı pek aslında şaşılması gereken bir durum değil. Aklıma gelenler bu şekilde şu kitapçıklar yani var ya belki de hani Medine Anlaşması'ndan sonraki en önemli anlaşma falan demişler sosyal medyada. Hani o kadar iddialı olmasa da çok önemli bir anlaşma bu. Özellikle de şunu belirteyim nükleer şemsiye der geçer giderim. Çünkü yıllar sonra belki de ilk defa bir nükleer silahımız oldu. NATO'yu geçin İncirlik'teki o nükleerleri. Pakistan resmi olarak aslında Türkiye'nin hizmetine vermiş oldu nükleer silahları. Şunu diyebilirsiniz Pakistan ne kadar bu topun altına girer? Hindistan'a karşı Türkiye hatırlayın o geçtiğimiz seneyi Hindistan-Pakistan Savaşı'nda nasıl bir topun altına girmişti?
Hintli generaller daha savaşın 10. 15. günlerinde ne diyordu? Karşımıza sürekli Türk dronları çıkıyor. 200-300 tane drone çıkartıyorlar bir anda. Gece vakti karşımıza demiyor muydu Hintliler? Veyahut da işte o tartışılan kargo uçağı mevzuları, sürekli işte İslamabad'a inip kalkan kargo uçakları, Türk kargo uçakları. Bunlar o günlerde konuşuldu, hepimiz gördük yani. Türkiye zor günlerde hiçbir zaman Pakistan'ın yanından kendi desteğini esirgemedi. Bundan dolayı Pakistan'da artık böylesine kritik dönemlerde Türkiye'ye desteğine artarak devam edecek. Böyle diyelim. Valla önemli bir gelişmeydi. Aklıma gelenler bu şekilde. Yine detaylar karşımıza yavaş yavaş çıkacaktır. Konuşuruz. Ama beni mutlu etti yani. Ben şükürler olsun dedim. Artık bizim böyle hani böyle uzaktan bakardık ya nükleer olunca. Artık resmi olarak Türkiye'nin güvenebileceği bir nükleer dayanağı oldu. Benim şahsi görüşlerim bu şekilde. Bu anlaşmadan yani gerisi pek umurumda değil. Tek kazancımız bu oldu. Çünkü dediğim gibi maddiyat oymuş buymuş falan filan biz zaten hallederdik. Yani nükleeri de halledemez miyiz? Belki hallederiz ama işte uluslararası o kriz durumları var ya, ondan dolayı kolay değildi o işler. Anladınız mı? Resmi olarak şu an biz korumaya aldık kendimizi. İnşallah o evin çatısı kapandı. Evin çatısı kapanmışken evdeki dostlarımız, müttefiklerimize giderek artar. Kapının dışında kimse kalmasın. Benim şahsi görüşüm Katar'ıdır, Azerbaycan'ıdır, Mısır'ıdır, Endonezya'sıdır. Hepsine teklif götürülsün. Kabul ederler etmezler. Kendilerine kalmış. Yani zaten reddedilmesi saçmalık olur böyle bir birlikteliğin, ama kendilerine kalmış, davetler gönderilecek. Katılmak isteyen bundan sonra artık dünya böyle dikine dikine inşallah İslam dünyaya hükmedecek. Yani planlanan anlaşma bu şekilde kıymetli dostlar. Bence önemli bir gündü. Bugünü unutmayın lütfen. Hemen devamında son olarak da önemli bir savunma sanayi gelişmesi var kıymetli dostlar. Bugün Aselsan'ın Tolun mühimmatından mükemmel bir atış gelmişti. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere şu an görüntüler karşınızda. Aselsan'ın Tolun ailesinden Tolun'un artık beton delen versiyonu Tolun P bugün test atışında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha herkese göstermişti. Şöyle ekranı bir aşağı alayım. Şurası çok önemli. Bakın. Toprağın kalınlığı 2 metre. Betonun kalınlığı ise, güçlendirilmiş beton bu, 50 santim. Bakın son manzarası ne olacak? Ben de kısa içeriğini çekmiştim ama bugün bu konuya değinelim. Görmüş olduğunuz kıymetli dostlar Sadat. Çoklu atım alanı. Yani gidiyorsunuz Akıncı'nın kanadına bir tane tolun bağlayacağınızda bu Sadat'a bağlıyorsunuz ve bir tane Akıncı, yanlış hatırlamıyorsam 4 tane tolunu ateşleyebiliyor. Tek sortide. Anladınız mı? Bu önemli bir kolaylık. Bakın. Şimdi birazdan detaylı görüntüler var. Gördünüz mü? Süper. Olay budur. Ben dedim ya, apar topar her olayda sığınağa kaçıştıranlar bunları görsün diye. Artık sığınaklar da işe yaramayacak. Ve bu beton yapı çöktü. Bakın. Yani şu son haline bir dikkat edin. Bu nedir ya? Maşallah. Tolunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de elektronik harp ortamında da çalışabiliyor rahatlıkla. Hani 7 farklı elektronik harp sistemiyle geçtiğimiz haftalarda bir test yaptı Tolun. Vallahi hedefi ciddi harp başlıklı bir şekilde düşünürsek tam 12'den vurmuştu yani, anladınız mı? Yani elektronik harp ortamında da görev yapabilmesi Tolun'un bizler için çok kıymetli bir olay. Onu belirtmek isterim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum ve bugünkü bize ayrılan vaktin sonuna gelmiş oluyoruz. Tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.